Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Adolf Andersen'le Paul Murphy'nin 1858 yılında oynadığı harika bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, oyun ortasında gerçekten harika hamlelerin olduğu ve gerçekten satranç oynamanın ne kadar zevkli olduğunu gösteren hamlelerin var olduğu bir maçı sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şimdi isterseniz başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, A6. Buralar zaten bildiğimiz hamleler. Fil A4, at F6, D3, fil C5, C3 ve B5 hamlesinden sonra şimdi Adolf Andersen tabii ki burada en güvenli hamle olan aslında fil C2 ve fil B3 hamlemiz mevcut. Burada tabii fil B3 de tercih edebilir ama Adolf Andersen fil C2 oynamayı tercih etmiş. Peki D5, E5, at D5, H3, kısa rok, kısa roktan sonra şimdi Paul Murphy'nin burada tercih ettiği hamle H6 hamlesi olmuş. Mantıklı bir hamle at G5 ya da fil G5'leri engelleyebilmek adına. Tabii ki güzel bir hamle olmuş diyebilirim. Şimdi D4 hamlesi geldi. E4, C4, fil B6 hamlesinden sonra aslında Paul Murphy'nin filini buraya yerleştirmesi A7 G1 çaprazında aslında hala bir üstünlük kurmaya çalışmasının nasıl diyelim bir yani sonucu diyebiliriz. Yani nasıl anlatabiliriz onu? Tutmaya çalışıyor filini bu çaprazda. Aslında mantık yani fil D6 da oynayabilirdi burada. Örnek veriyorum fil E7'yi de çekebilirdi. Ama fil B6 ile bu çaprazda bir etkinlik oluşturmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyor. Yani onu göstermeye çalışıyor. At C3 hamlesinden sonra at D4 hamlesi aslında biraz e, göze tuhaf gelen bir hamle. Burada bilgisayara göre de at F6 hamlesi daha oynanabilir bir hamleydi. Çünkü siz burada artık fil G5'ten çekinmemelisiniz. Çünkü H6 hamlesini oynadınız. At F6 ile artık herhangi bir sorun yaşamayacaktınız. Belki de Paul Murphy'nin bu fili bir şekilde sökmeye çalışması e, ya da örnek veriyorum ileride at D3 hamlesiyle bir şeyler yapmaya çalışması muhtemeldi. Belki de bunun için böyle bir hamle oynadı. Adolf Andersen'in burada çok güzel bir hamlesi var. File E4 hamlesini oynayabilirdi Adolf Andersen. Bu hamleyi oynamadı ama. Şimdi file E4 oynasaydı ne olurdu onu göstermek istiyorum. Burada şimdi F5 hamlesi siyahlar tarafından yapılsa bile ya da fil E6 hamlesi yapılsa bile Adolf Andersen burada gerçekten hatırı sayılır bir üstünlük sağlıyordu. Peki fil E6'ya ne oluyordu? Fil E6'ya zaten fil C6, at C6'dan sonra D5 gibi bir hamlemiz var. D5 gibi bir hamleden sonra siz burada ne yapacaksınız? B4 oynamak zorundasınız. D E6'dan sonra örnek veriyorum BC3 yaparsınız da F7, kale F7 burada gerçekten yani çok karışan bir oyun. Adolf Andersen hala üstün kalıyor burada. BC3'ten sonra ise vezir takas etmek hiç hoş olmaz bizim için. Vezir F6 oynayacağız derken Adolf Andersen burada çok büyük bir üstünlüğe sahip olmuş olacaktı. Ve bunu Paul Murphy de tabii ki de istemez diye düşünüyorum. Fil E4'ten sonra şimdi fil E6 değil de F5 oynasak ne olur diye düşündüğümüzde buna fil B1 hamlesi var sevgili arkadaşlar. Fil B1 hamlesinden sonra beyazlar yine hatırı sayılır bir üstünlük sağlamış oluyor. O yüzden Adolf Andersen'in bu hamleyi kaçırması beni gerçekten biraz üzdü diyebilirim. Kendisi fil B1 hamlesini oynamayı tercih etmiş. Oynadığı hamle yanlışlık içeriyor. Fil E4 hamlesi daha güzel yani varyantlar sağlıyordu kendisine. Peki şimdi burada Paul Murphy fil E6 hamlesini oynuyor. Fil E6 hamlesi bence gerçekten nasıl diyelim Murphy'nin yaptığı tek büyük hata tarzında yani bir hamle olabilir. Çünkü fil E6 değildi. At D4 oynasaydı at D4 fil D4'ten sonra
vezir F3 ile gerçekten hiçbir sıkıntı olmayacak. Örnek veriyorum, bu hamle C6 hamlesiyle devam, yani bu varyantta C6 hamlesiyle devam etsek kale D1'den sonra vezir H4 gibi oyunumuz devam edecekti. Burada file E6 hamlesinden sonra e, Adolf Andersen'in tek hamlesi ve oynadığı tek doğru hamle zaten A3 hamlesi. Eğer Andersen A3 hamlesini yapmasaydı Paul Murphy'nin lehine bu oyun dönecekti diye düşünüyorum. Peki A3 hamlesinden sonra at D5 oynandı. Fil E3 hamlesi gerçekten anlam veremediğim bir hamle oldu. D4 piyonunu mu korumaya çalışıyorsunuz, yoksa yani o tam anlam veremediğim bir hamle oldu. Peki Murphy'nin hamlesine bakalım. At F6 hamlesini oynadı. At F6 yerine ne oynayabilirdi peki diye düşünürseniz bence at E3 gibi bir hamle oynanabilirdi. Fil çiftini almamızın, rakibimizin iyi olacağını düşünüyorum. Ya da kale E8 gibi bir hamleyle E dikeyinde ufaktan bir şeyler yakalamaya çalışabilirdik. Peki at E3'ü tercih etmedik. Kale E8'i tercih etmedik. At F6'yı neden tercih ettik? Şimdi bakalım. Burada vezir D2 oynandı. Kale E8. Bakın at F6'dan sonra kale E8 tercih ediliyorsa burada Murphy'nin kafasında bir plan var demek ki. Bu planın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şu anda bir anlam veremiyorum. Ee, yani at E4 gibi bir şey planlıyorsanız nasıl yapacaksınız? Filinizi C4'e çekmeniz gerekebilir mi? Gibi gibi aslında anlam veremediğim bir hamle. Tabii Murphy'nin kafasıyla düşünmek yani biraz zor bizim için, ama yani şu anda anlam veremediğim bir hamle dizisi oldu. Kale E8'den sonra kale D1, fil D5. Fil D5'te aslında hata diyebileceğimiz ama çok aşırı büyük bir hata değil. Fil E6 hamlesi çok büyük bir hamleydi. Büyük yanlış bir hamleydi yani. Diyebilirim. Peki burada Adolf Andersen nasıl devam etmeliydi? Arkadaşlar burada at D5 hamlesiyle devam etmeliydi. Vezir D5'ten sonra beyazlar fil A2 hamlesini yakalarlarsa çok üstün kalıyorlar. Yani harika. Ama Adolf Andersen bu hamleyi yakalayamamış ve yani bilmiyorum, büyük gaf denebilecek bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu at D5'i görememenin. Burada arkadaşlar at E5 hamlesini oynuyor. Gerçekten büyük bir hata aslında. Yani hiçbir şey diyemiyorum burada. Ee, yani yorumsuz bırakıyorum. Murphy de zaten bunun yanıtını çok net bir şekilde birazdan verecek. Vezir D6, Vezir C2 hamlesi büyük bir hata ve burada yapılan hamleye dikkat etmenizi istiyorum. At D4 hamlesi harika bir hamle. Maçın tümüyle gidişatını değiştiren bir hamle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok kritik bir hamle. Ve burada kale D4 ya da fil D4 almanız hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama tabii ki bakacağız şimdi. Fil D4'ten sonra fil D4, at D5, vezir E5, at F6, vezir F6, vezir H7, şah F8'den sonra fil E4. Şimdi oyun biraz sadeleşti gibi gözüküyor. Ve burada dikkat etmenizi istiyorum. Paul Murphy en az yani 3 üstünlüğüyle devam ettirebilecek durumda, ki devam ettirecekti aslında. Tek hamlesi olan kale A D8 hamlesiyle üstünlüğünü devam ettiriyor. Şah H1'e gerçekten hiçbir anlam veremedim. Bu çok enteresan bir hamle olmuş. Peki fil B2'den sonra kale A B1, kale D1, kale D1'den sonra vezir F2, vezir H8, şah E7, vezir H7, fil E5 hamlesinden sonra fil F3 geldi. Rakibimiz yani Adolf Andersen burada bir şekilde hatasını arıyor rakibimiz. Yani Paul Murphy'nin hatasını arıyor. Herhangi bir şey aslında yok yakalayabileceği. Şu an Paul Murphy çok üstün konumda. O yüzden hızlıca ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Vezir G3, şah G1, vezir G6, vezir G6, F G6'dan sonra burada şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Vezirleri kesmek bizim için kötü olmadı mı? Hayır, kesinlikle kötü olmadı. Çünkü çok dikkat etmeniz gereken
bir noktaya yani dikkat çekmek istiyorum. Burada sizin 3 tane piyon varken rakibinizin köşe piyonu diyebileceğimiz A3 piyonu mevcut. Siz C ve B dikeylerini gerçekten çok kuvvetli sürüşler yapabilir. Rakibinizi gerçekten zor konumlara düşürebilirsiniz ki aslında düşecekti birazdan Adolf Andersen. Önceden de spoiler vermiş olayım. Fil B7'den sonra kale B8, fil A6, C6, şah F2, fil D6, kale D3, şah D7, şah E2 ufak ufak fark ettiyseniz vezir kanadına doğru taşlarımız aktarılıyor. Kale A8, fil B7. Burada kale A3 hamlesinden sonra fil C8. Bu fili alırsanız zaten biliyorsunuz ki kale D6'dan sonra şah B7 hamlesi daha da basit bir oyuna dönerdi. Burada şah C7 hamlesinden sonra kale D1, kale A2, şah F3, fil C5 hamlesinden sonra burada hala dediğim gibi Paul Murphy üstün konumda. Adolf Andersen yakalamaya çalışıyor şu an rakibini. Peki fil E6 oynandı. Paul Murphy kale F2 oynadı. Şah G3, kale F6, kale D7 ve şah B6'dan sonra fil G4, fil D6, şah H4, C5. Dikkat ederseniz artık piyonları burada durdurmamız çok zor. Yani eee, Adolf Andersen'e bir hamle öneremiyorum. Aslında kendisi de ufaktan farkında olmuş olacak ki bir şeyler denemeye çalışıyor artık. Fil F3'te mesela kale B7'yi hedefleyebiliriz. C4, kale G7, kale F4 ve fil G4'ten sonra C3. Piyonumuzu artık dikkat edin çok seri bir şekilde sürüyoruz. G3'ten sonra burada Paul Murphy kale G4 hamlesiyle aslında oyunu sona erdirmiş diyebiliriz. Ve burada da Adolf Andersen zaten terk etmiş durumda sevgili arkadaşlar. Peki neden terk etti? Biz şah G4 alırsak ne olur? Arkadaşlar C2 oynanırsa kale C7'ye gelemiyoruz. Yani şahımız zaten yetiştiremiyoruz. Burada vezir çıkmasına hiçbir şekilde engel olamazsınız. Kale G6 oynayalım derseniz C1 ile vezir çıkıyorum. Özür diliyorum. Kale D6'dan sonra burada yani en basit şah C5 oynandıktan sonra ya bu konumu nasıl tutacaksınız? Gerçekten çok zor. Ee, yani Paul Murphy gerçekten piyon sürüşleri harika bir oyun ortaya çıkarmış. Adolf Andersen de zaten artık direnemeyeceğini anladığı için terk etmiş diyelim sevgili arkadaşlar. Evet, umarım keyifli ve öğretici bir analiz olmuştur. Elinden geldiğince Paul Murphy'nin ve Adolf Andersen'in bakış açısından oyunu anlatmaya bir şekilde öğretici bir şekilde yani bir şeyler anlatmaya çalıştım sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Paul Murphy, Adolf Andersen ya da klasik oyunlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz sevgili arkadaşlar diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.